Türkiye, 10 ila 23 Ağustos tarihleri arasında Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırması için 10 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex yayınladı. Navtex, uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir. Navtex ilanı ise Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Bu harekat, Yunanistan'ın Mısır ile bir deniz sınırlandırma anlaşması imzalaması sonrasında geldi. Daha önce Türkiye, Doğu Akdeniz'deki farklılıklara çözüm bulmayı amaçlayan Atina ile Ankara arasında devam eden müzakerelere iyi niyet göstergesi olarak bölgedeki sondajı askıya alma kararı vermişti. Doğu Akdeniz için Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının geçersiz olduğunu söyleyen Ankara, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal ettiği uyarısında bulundu. Geçen ay benzer bir Navtex, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in müdahalesinden sonra pasifleşen bir tartışmaya neden oldu. Temmuz ayı sonlarında Türkiye, Yunan adaları olan Rodos, Karpatos ve Castellorizo'nun güneyindeki sularda 2 Ağustos'tan itibaren operasyonlar yürütmek üzere Oruç Reis araştırma gemisi ve 2 destek gemisi göndermeyi planladığını duyurdu. İki taraf Berlin'de müzakerelerde bulunmuştu ve ortak bir açıklama yapmak üzereydiler. Ancak Yunanistan-Mısır anlaşması Türkiye'nin müzakereleri durdurmasına neden oldu. Türkiye'nin Navtex danışmanlığı Yunanistan'ın Castellorizo adasında 180 kilometre uzaktaki bir bölge içindi. Türkiye enerji bağımsızlığını kazanmak için Akdeniz ve Karadeniz'deki arama faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Türkiye'nin hamlesi Atina'da bir alarma işaret etti ve Yunan liderleri 10 Ağustos'ta olağanüstü bir toplantı düzenledi. Yunan basında çıkan haberlere göre Yunanistan Başbakanı, hükümeti, ülkenin dışişleri ve savunma konularında üst düzey karar alınması amacıyla acil bir toplantı yapması için çağırdı. Yunan Dışişleri Bakanı son gelişmeyi Kıbrıs Rum ve Mısırlı meslektaşlarıyla telefonda görüştü. Bildirge, komşusu Yunanistan ile gerginliği arttırdı ve Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin eleştirilerine yol açtı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki enerji arama çalışmalarını yapıcı olarak Atina ile devam eden görüşmeler arasında yeniden başladığını söyledi. Harekat, Yunanistan'ın geçen hafta Mısır ile bir deniz sınırlandırma anlaşması imzalaması sonrasında geldi. Bu arada Almanya 10 Ağustos'ta Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'deki gerginliği azaltmak ve denizcilik hakları ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek için doğrudan görüşme çağrısında bulundu. Berlin'de bir basın toplantısında konuşan Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'in bölgedeki son gerginliklerden büyük ölçüde endişe duyduğunu söyledi. Federal hükümet her iki tarafla da temas halinde ve yardımcı olabileceği her yerde katkıda bulunmaya hazır. Ancak belirleyici olan doğrudan görüşmelerdir dedi. Ayrıca yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalefet tarafı, Yunanistan-Mısır Deniz Anlaşması'na karşı çıktıklarını ve bunu geçersiz bulduklarını söylediler. İnşa ve Kalkınma Partisi eski genel başkanı Tarakel Zumar ve Üsame Rusti de dahil olmak üzere muhalefet isimlerinden yapılan açıklamada anlaşmanın geçersiz ve hükümsüz olduğu belirtildi. Açıklamada anlaşmanın Mısır'ın sadece münhasır ekonomik bölgesindeki gelir ve doğal kaynakları değil, aynı zamanda diğer bölgelerde